Herkese merhaba. Size bu videoda hem birbiriyle ilişkili hem de birbirinden farklı iki kavramdan bahsedeceğim. Bunlar atanmış cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kimliği. Atanmış cinsiyet ile başlayalım. Bu kavramın uzun ifadesi doğumda atanmış biyolojik cinsiyet aslında. Tam tanımı doğum öncesi veya sonrasında bebeğin bedenine, özellikle de cinsel organına bakılarak bebeğe doktorlar ya da ailesi tarafından atanan cinsiyet kimliği demek. Örneğin hepimizin bildiği gibi bebeğe vulvası varsa kız, penisi varsa erkek çocuk denir. Biyolojik cinsiyet denmesinin sebebi biyolojisine bakıldığı, atanmış denmesinin sebebi de bireyin kendi beyanına dayanılmadan cinsiyetine başkaları tarafından karar verildiği içindir. Bazen de bebeklerin yaklaşık 2'sinde genital organlar ve kromozom sayısı açısından tipik dişi ve erkek özelliklerini tam olarak göstermeyenler olur. Bu insanlara da intersex denir. Intersex çocukların çoğunluğunun bedenine rızaları olmadan erken dönemde müdahale edilir ve bedeninin tam erkek ya da tam kadın gözükmesini sağlarlar. Toplumsal cinsiyet kimliği yani gender identity ise bireyin kendisini cinsiyet bağlamında nasıl gördüğü, hissettiğidir. Toplumsal cinsiyet kimliği zihinsel, içsel bir tanımlama ve kişinin kendi beyanına dayanırken biyolojik cinsiyet kimliği başkaları tarafından doğumda karar verilmiş ve beden referanslı bir kimliktir. Toplumsal denmesinin sebebi içine doğduğumuz kültürün erkek ve kadın olmaktan ne anladığı ve beklediği, erkek ve kadına hangi rolleri biçtiği ile ilgili olmasından dolayıdır. Şimdi doğumda kendisine atanan cinsiyetle uyumlu olan kişilere cisgender deniyor. Cis ön eki yani İngilizce on the same side of yani aynı tarafta demek. Bu kelime sözlüklere daha 2015 yılında girdi bu arada. Çok yeni bir kavram. Örneğin bana doğduğumda erkek cinsiyeti atanmış ve ben kendimi erkek olarak hissediyorum. Yani cis erkek bireyim ben Okan olarak. Keza bedenine bakılıp kızım diyerek büyütülmüş biri yaşamının her sürecinde kendini kadın olarak tanımlıyor ve öyle hissediyorsa bu kişi de cis kadın oluyor. Bazen de bazı insanlar kendisine doğumda atanan cinsiyetle içsel olarak uyumlu hissetmiyor. Çünkü kişinin özüne dair algısı her zaman cinsel organına, kromozom sayısına, doğumda atanan cinsiyetine, toplumsal cinsiyet rollerine göre belirlenmez. Örneğin bir kişiye hep oğlan, oğlum, erkek gibi eril sıfatlarla hitap edilmiştir. Ama kendisini erkek olarak görmüyor, hissetmiyor, tanımlamıyor olabilir. Böyle kişilere de transgender yani transseksüel deniyor. Trans ön eki ise İngilizce on the other side of yani diğer tarafta demek. Tekrar söylüyorum, toplumsal cinsiyet kimliği içsel bir durum, dışsal değil. Biri kendini trans erkek olarak görüyorsa ve doğumda atanmış cinsiyeti kadınsa fiziksel görünümü erkek gibi olmak zorunda değildir. Yani kıllı, penisli, göğüsleri düz bir bedene sahip olunca kendini erkek hissetmez her zaman. Bazı trans erkekler ya da kadınlar bedenlerine, kıyafetlerine müdahale etmek isteyebilir. Bazıları ise istemeyebilir. Bazıları toplumsal cinsiyet normlarını yeniden üretebilir. Bazıları ise bunlara karşı gelmek isteyebilir. Bir insan da kendini aynı anda hem kadın hem de erkek hissedebilir. Bu kişi kendini büyük ihtimalle bigender olarak tanımlar. Bu ikili cinsiyet tanımlaması dışında kendini gören kişi de kendine agender yani cinsiyetsiz ya da gender neutral diyebilir. Bir başkası da bu ikili cinsiyet kavramları arasında kendisini akışkan ve değişken olarak tanımlayabilir. Bu kişi de kendine gender fluid diyebilir. Ben kendimi erkek hissettiğim için kadın hissetmek ne demek bilemem. Aynı zamanda cinsiyetsiz hissetmek de benim kişisel deneyimimde olmadığı için onu da bilemem. Lakin benim deneyimimde yok diye
benden farklı bir içsel deneyim yanlış, eksik, sıra dışı, anormal ya da tuhaf değildir. Sadece benden farklıdır. Bu da benim benden farklı kişiyi yargılamam anlamına gelmez. Anlamak için sorular sorabilirim ve o kişiyi olduğu haliyle kabul ederim. Çünkü aynı şeyi ben de bir başkasından beklerim. Peki niye bu kadar çok kavram var? Cisgender, transgender, bigender, agender, gender fluid, genderqueer, non-binary, gender neutral, gender non-conforming. Çünkü iki tane cinsiyet tanımı, sadece erkek ya da kadın, insanların iç dünyalarında kendilerini nasıl gördüklerini ifade etmekte yeterli gelmiyor. Ve altını çizmek isterim. Bu kavramlar yeni olsa da varoluşlar yeni değil. Sadece yeni adlandırılıyor. Herkes kendisine doğumda atanmış cinsiyetle özdeşleşmiyor. Özdeşleşmemesinin sebebi o kişide fizyolojik ya da zihinsel bir gariplik, yanlışlık olmasından da değildir. Belki birçoğumuz bu kadar çok kavramı anlamaya çalışmaktan ya da kendini kavramlarla ifade etmekten sıkıldı. Ama kavramlardan kurtulana kadar doğru kavramlarla kendimizi doğru şekilde tanımlamak, kavramlardan özgürleşmek için bir ön adım. O yüzden erkek kadın tanımlamaları yerine cis erkek cis kadın, trans erkek trans kadın gibi kullanımlar dilimize yerleşmeli aslında. Sadece azınlık bulunanların kimlikleri ifade edilmemeli. Eşcinsel aşk deniyorsa heteroseksüel aşk da denmeli. Kadın yönetmen deniyorsa erkek yönetmen de denmeli. Videoyu sonlandırmadan şunu eklemek istiyorum. Dünyada sadece birbirine karşıt olarak kabul görmüş erkek ve kadın cinsiyet kimlikleri yoktur. Gördüğünüz gibi birçok farklı cinsiyet kimliği mevcut. Bu yüzden birinin dış görünüşüne bakarak o kişinin cinsiyeti konusunda varsayımda bulunmayalım. İnsanlara erkek ya da kadın ataması yapmadan önce cinsiyet kimliklerini sorabilir ve hitaplarımızda cinsiyet açısından nötr ya da cinsiyet referansı taşımayan ifadeler kullanabiliriz. Çocuklarımızın büyürken ve kendilerini bulma, keşfetme yolculuklarında geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinden farklı eğilimleri, arzuları olabileceğini her zaman aklımızda tutmalıyız ve onları özgür bırakmalıyız. Bir ebeveyn olarak sizin ya da toplumun istediği çocuklar değil, kendini gerçekleştiren, iç dünyasında bütün sağlıklı, huzurlu çocuklar olmalarına destek vermeliyiz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videomda bu sefer sizlere cinsel ve romantik yönelimler hakkında bilgiler vereceğim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, sevgiler.